Burakay. Onurcuğum, biraz bekleyelim arkadaşlar. Biraz Tabii, gelsinler. tabii. İnşallah güzel bir hafta olsun. Güzel haber alalım değil mi Bilal abicim? Geçen hafta İnşallah. Güllü'nün ölümü hepimizi üzdü. Ya çok üzdü, çok 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 Evet. çok. O konuda da evet o konuda çözüldü sayılır. Konuşacağız. Tabii. Konuşacağız. Ee, Bana bir bildirim geldi. Bilal Özcan evet, TV canlı yayında. güzel, güzel, güzel. Evet dostlar da geliyorlar. Şu da Gülü'yle ilgiliydi. Konuları, kağıtları önümde ayırıyorum da. Evet. Bilal abicim bu işin nasıl ustası kadar belli. Bir öğretmen derse nasıl girerken çalışırsa sen değil mi hala bir magazin canlı yayın için çalışmalar yapıyorsun önce. Mecburuz sevgili Onur Akay. Dostlar Tabii. merhaba. Ünlü yazar, ünlü yorumcu, sanatçı, sevgili arkadaşım Onur Akay'la yine bir yayında huzurlarınızdayız. Sevgili Onur, hoş geldin. Aradan 2 günde geçse, bir günde geçse çok özledik seni. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Yine Bilal Özcan'da olmak çok güzel. Her cumartesi ve pazartesi sizin müstesna izleyicilerinizle buluşmak bana da çok büyük bir keyif veriyor. Bugün yine böyle özel konularda hazırladım sizler için. Canım Onur Akay. Değerli dostlar, son gelişmeleri konuşacağız. Hem magazin dünyasında hem aktüel hayatta ilginç gelişmeler var. Seçtiğimiz, sizlerle paylaşmak istediğimiz Onur Akay ile birlikte hepsini konuşacağız ve çok sevdiğiniz Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilgili de önemli gelişmeler var. Onur Akay'da bu konuda güzel haberler var, hoşunuza gidecek. Hepsini konuşacağız. Öncelikle Hülya Avşar'ın unutamadığı çok büyük aşkını konuşarak başlayalım. 40 yıldır unutamadığı çok büyük aşkını e, konuşalım diyorum. Hülya, İbrahim Tatlıses gazetecilere yaptığı açıklamada Hülya haftanın 5 günü arar, halimi hatırımı sorar. Allah ondan razı olsun e, dedi. Sevgili Onur Akay, e, özellikle ünlüler dünyasında, gerçek hayatta da pek yoktur ama hiç böyle bir şey duymamıştım ben. Yani ilişki yaşanır, biter, karı koca evlenir, sonra boşandıktan sonra da ya da sevgililer ayrıldıktan sonra da birbirlerini arayıp sordukları filan çok çok nadirdir. Arada çocuk varsa filan belki. Ya bu haftanın 5 günü diyor ya. Yani 5 günü haftanın beni arar diyor İbrahim Tatlıses. Bu nasıl bir sevgi, nasıl bir aşk? Ne diyorsun bu konuda? Çok ben de Bilal abicim senin gibi şaşırdım bunu duyunca. Yani çok sevdiğini bilirim. Evet, Görüştüğünü e, bir araya gelirler. Zaten görüntüde verirler, yaparlar, evet, otururlar. Fakat böyle hani 5 gün araması bir kardeş bile değil mi? E, yani birbirini böyle her gün aramıyor. Belki bir evet, yani aile aramayan böyle çocuklar vardır yani. var. Vefa ne kadar önemli. Dağılmış sanırım. Onu da söyledi İbrahim Bey değil mi? Sargı ile ilgili bir şey miydi? Öyle bir şey de okumuştum Evet, sanırım. evet, 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 evet. Evet. Yani Türkiye'nin en çalkan gezi gündeminde bile yıpranmamışlar diye düşünüyorum. İşte bu bence gerçek bir dostluğun sembolü gibi yani. Onların dönemi ikisi de en yüksekteydi magazin gündeminde. Aşk da yaşadılar o film zamanında değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Ben o zamanlar genç bir magazin muhabiriydim. Bundan 40 sene evvel. Mesleğe işte 8-9 sene evvel başlamış bir magazin muhabiriydim ve onların ilişkilerine tanık olmuştum. Birbirlerini gerçekten çok seviyorlardı. Ve 2 sene sürmüştü bu aşk. Ancak şimdi bunu bilmeyen o kadar çok insan var ki, yani onların aşk yaşadığını. O zaman bile tabii böyle sosyal medya falan yoktu. Ancak işte gazeteler yazarsa insanların
böyle bir ilişkiden haberi olurdu. Çok da görüntü vermezlerdi zaten. Hiç böyle el ele falan bir görüntüleri falan da yoktur. Ancak film kareleri. O zamanlar İbrahim Tatlıses beste de yapmıştı. Mavi Mavi şarkısı. Evet, evet. Ve Hülya şarkısı Hülya Avşar için yapılmıştır. Zaten bu şarkılara film de çekilmişti. Hatta Mavi Mavi şarkısında bir öpüşme sahneleri var Onur Akay. Sen de bilirsin, hatırlarsın. Zaman zaman yine yayınlanıyor yine sosyal medyada. Böyle bir öpüşme yok. Yani iki şey gibi Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını'ndaki öpüşmesi gibi. Yani Aynen. ancak gerçek hayatta sevgili olan iki başrol oyuncusu filmde de böyle öpüşür dedirtecek bir öpüşmeydi onlarınki de. Ve Hülya Avşar o sahne sorulduğu zaman kendisine o sahnede fazla gerçeklik var demişti geçtiğimiz günlerde. Biliyor musun Onur Akay? Hülya Avşar o aşk yaşadıkları o dönemde 40 sene evvel İbrahim Tatlıses'e o kadar aşıktı ki evlenme teklif etmişti. Hülya Avşar evlenme teklif etmişti. Evet, bunu ben hiç duymadım. İlk kez duyuyorum. Gerçekten öyle. Hülya zaten çok değişik bir kadındı. Yani kafasına koyduğunu yapardı. Kimseden çekinmezdi. Zaten hala öyle dobra. İbrahim Tatlıses'e evlenme teklif ediyor. İbrahim Tatlıses de diyor ki ona o zaman ya Hülya diyor bundan gurur duydum diyor ama diyor kariyerimiz etkilenir. Senin de kariyerin etkilenir, benim de kariyerim etkilenir. Olumsuz etkileniriz. Biz böyle iyiyiz. Boş ver bu sevdadan diyor. Evlilik olmasın diyor İbrahim Tatlıses. Zaten İbrahim Tatlıses aileye girmişti. Emral Hanım da babası da Hülya Avşar'ın annesi de babası da İbrahim Tatlıses'le kendi evlerinde oturur kumar oynarlardı. İbrahim Tatlıses'e sorsan, Hülya Avşar'a sorsan onu kumar demiyorlar. Pişpirik diyorlar ama bayağı sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar hatırlıyor musun böyle bir aşk? Yani sonra devam eden böyle bir ilişki bittikten sonra dostluk. Yani bu kavramını getiren bence magazin camiası. Nadir bir haber. Çok yani görülmeyen değil. Bilal abicim böyle haftanın 5 günü araması, İbrahim Tatlıses'in yaşadığı sıkıntılar var. Hemen fark edip ona yardımcı olması ve de ne kadar da el kadar da olsanız bazı dönemlerde insan yalnızlık çekebiliyor. Yaşanılan sorunlar, İbrahim Bey'in de yaşadığı sorunları görüyoruz çocuklarıyla. Evet. Belki de Hülya Avşar ona kardeşinden, ailesinden bile daha yakın geliyordur. Çünkü etrafımda öyle dostlarım var. Aileden, akrabadan daha yakınlar. Ne güzel. Ne güzel Onur Akay. Böyle dostlara sahip olmak herkese kısmet olmaz. Hele ki günümüzde. Aynen söylediğin gibi. Ve benim aklımda o günlerden kalan bir başka ilginç ayrıntı da İbrahim Tatlıses sevgililerini, kadınlarını döverdi. Ne yazık ki İbrahim Tatlıses'in öyle bir deli tarafı vardı, maço tarafı. Evet. Hülya Avşar'ı da çok tokatlamıştı. Kızdığı, sinirlendiği, tartıştığı zaman tokat atardı, tokat basardı. Ama Hülya Avşar... Sevgililerinden duydum. Evet. Bana gelip anlattılar ünlü isimlerden bazıları. Aynen. Ama Hülya Avşar bundan hoşlanırdı biliyor musun? Maço erkek severim ben derdi sorduğun zaman. Maço erkek severim derdi. Ben haksızımdır. İbo bana vurduysa derdi o zamanki röportajlarda. Enteresan bir ilişkiydi onlarınki. Evet tabii. Evet yani güneşli güller dostu değil fırtınalı güller dostuyum. Aynen öyle. Avşar, bence. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii evet. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle kadına şiddete karşıyız. Bunu da buradan tekrar edelim. Evet, değerli dostlar, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'i soruyorsunuz. Alttan yazılara. Ben de okuyorum hep. Hepsini okuyorum buradan. Evet, sizi dinlerken de. Evet.
Evet, bu konuda Onur Akay'ın da söyleyeceği bazı ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız. Veli Eren Atay, 19 yaşında İzmirli bir genç. Bundan 2 yıl evvel Çeşme'de 15 Temmuz günü ne yazık ki ortadan kayboldu ve bir daha ne ölüsü ne dirisi bulunamadı. Aile perişan oldu. Annesi babası hala arıyorlar. Polis aradı, bir şey bulamadı, bir yere varamadı. Ancak çocuğun sonucu, akıbeti belli değil. Hani ölmüş olsa cenazesi bir yerden bulunur. Hayatta olsa çıkar gelir. 19 yaşında pırıl pırıl bir genç. Sosyal medyada 2 yıldır insanlar soruyorlar. E, Bu konuda senin görüşün, düşüncen nedir Onur Akay? Merak ediyorum. Bence e, haber programlarından ana haberlerde de görmüştük. Bilal abicim deniz kenarında olan bir olaydı. Benim aklımda sanki öyle kalmış değil mi? Evet, Çeşme'de gece eğleniyor. İzmir'den 2 kız arkadaşı, bir erkek arkadaşıyla beraber Çeşme'ye gidiyorlar. Orada düzenlenecek olan bir eğlence gecesine katılmak için gidiyorlar. İsmi belli bir kulüp orada. Ve o eğlence sonrası da bu delikanlı oradaki bir plaja gidiyor, bir koya gidiyor. E, Orada telefonunu düşürüyor, kaybediyor. Sonra sabahleyin o telefonu birileri buluyor. Onu da şöyle anlıyoruz. Polis telefondan sinyaller alıyor ve Manisa'daki bir evden geliyor bu sinyaller. Polis o aileyi buluyor, uzaktan takip ediyor günlerce ve o ailenin bu kayıp çocukla bir ilişkisinin olmadığını, o olayla bir ilişkisinin olmadığını anladıkları zaman gidiyorlar Manisa'daki aileye polisler. Siz diyorlar bu telefonu nereden aldınız, nereden buldunuz? Nedir bunun hikayesi? Bize anlatın. Bunlara diyorlar ki biz 15 Temmuz'un sabahı, 16 Temmuz, bunu diyorlar Çeşme'de plajda bulduk. Aldık buraya getirdik evimize. Bir süre hiç dokunmadık. Sonra buna şey attırdık, format attırdık. Yani içinde ne varsa silindi gitti format atılınca. Sonra da kullanmaya başladık diyorlar. E, Ben de bugün şunu paylaştım kendi Instagram hesabımda. Eğer format attırmasalardı, direkt gidip karakola, polise teslim etselerdi, biz bir telefon bulduk, bu kimindir diye, telefonun içindeki yazışmalardan, fotoğraflardan, videolardan belki de çocuğun akıbeti belli olacaktı. Büyük bir ihtimalle de olurdu. Kiminle görüştü, ne zaman görüştü. Ama maalesef bu ailenin bu e, açgözlülüğü yüzünden o bilgide o bilgiye Daha kötü. ulaşamadı. Yani ne kadar Bilal yanlış. abicim bir telefon yani altınlarını düşüren, parasını düşüren oluyor. Onu bulup da e, götürüp emniyete teslim edenleri görüyoruz televizyonda. Evet, Ne kadar iyi insanlar var. Yani onlar içine bakabildiler mi bilmiyorum, şifresi var mıydı? O kişiyi olduğunu gördüler mi acaba? Yoksa direkt mi format alındı, şifresi mi kırıldı? Bilmiyorum. Bulunabilir miydi yine de? İnşallah Deniz'le ilgili bir durum değildir ama ben her gördüğümde böyle paylaşım hala yaşıyor gibi bir his var benim içimde. Tabii konuyu magazin konu olduğu için pek bilmiyorum yani. Hiçbir bilgim yok konuyu ama hep böyle sanki bulunacakmış gibi hissediyorum ben. hadi inşallah. Burada bu konuyu seninle konuşalım diye gündemimize almamın sebebi şu mesajı vermek topluma. Sen de demin değindin. Ya dışarıda bir şey bulduğunuz zaman bir başkasına, o başkasına aittir. Yani özellikle telefon, cüzdan, işte çanta. Kardeşim evine niye götürüyoruz? Götür karakola teslim et. Götür Tabii. karakola bir tutanakla polise verdiğine gösteren, o da imzalasın, sen de imzala. Yani karakola da güvenmiyorsan imzasını al polisin, ver ona. Ondan sonra Belki bulunurdu değil mi Bilal abicim? İçinden ne belki önemli şeyler çıkacaktı. aynen, Yani çok aynen, yazık. aynen.
Sevgili Onur Akay çok güzel bir konuya değindi. Yani dışarıda altın bulan, para bulan bazı insanlar okuyoruz haberlerini. Adam fakir fakat bir şey bulduğu zaman, bir para bulduğu zaman götürüyor polise teslim ediyor. Sahibine teslim edilsin diye. Tabii tabii. Yani bunu Yani herkes bunu böyle yapmalı zaten. belki Amerika'da onun için bankadan para çekmişti. Belki çocuğunu evlendirecekti, düşürdü aceleyle. Belki ne kadar önemli karşı taraf için. Herkes onu kendi düşünmeli bence yani, değil mi Aynen, Bilal abicim? aynen öyle. Kendisine gelse telefonu e, düştüğü zaman veya kaybolduğu zaman ne kadar üzülüyor insan. İçindeki fotoğraflarına olsun, bir sürü arşive oluyor yani. Evet, Telefon numaraları oluyor. Çok şey gitmiş oluyor. Burada yani başka bir şey gitmiş işte. Hiç onlar onu düşünememişler. Arkasında neler var bilinmiyor o kayıp şeylerin. Mutlaka teslim etmek şart. şart. Hatta bir adım ilerisine gidelim. Benim şöyle bir önerim var. Dışarıda bir başkasının bir malını, tabii ki başkasının olacak, bir malını bulan, parasını bulan, bunu götürüp polise vermezse bu kişiye ceza verilsin ya. Böyle bir yasa çıksın yani. Aslında Hakikaten kameralar da var artık her yerde. evet, bu onun şahsi malı değil ki. Bunu üzerine alması, kendi malıymış gibi alması. Bu da hırsızlığın başka bir türü. Senin devletine, vatandaşına Tabii. yardımcı olman gerekir. Değil mi? Yani bu da bir başka türlü Ama hırsızlık. harika bir şey söyledi bence Bilal abicim. Bu duyulması lazım Evet, yetkililer. Böyle bir ceza olmalı bence de. böyle bir ceza olsa ve bu bilgi yayılsa basın yayın yoluyla, sosyal medya yoluyla başkasının cep telefonunu bulup da karakola götürmeyen, kendine saklayan kişiye 1 yıla kadar hapis cezası verilecek diye. Bak ondan sonra kimse üzerine alıyor mu? Yani yazık Tabii. günah şimdi. O kadıncağıza, o aileye, evlatlarını ne olduğunu hala öğrenemiyorlar, bilemiyorlar, Tabii. bulamıyorlar. Eskiden bulunamayabilirdi ama şimdi her yerde kişi Doğru. o gün geçtiği yerleri söylediği zaman hemen bulunuyor. Kimin aldığı fark ediliyor, görülüyor. E, Dolayı böyle de bir ceza olursa caydırıcı olur bence. Çok harika e, düşünce Bilal abicim. Senin bu değil. Keşke, keşke. Onur Akay'la yayınımıza devam ediyoruz dostlar. Onur Akay, Sezen Aksu'yu çok severek dinliyoruz değil mi Onur Akay? Tabii muhteşem bir ses. Buradaki tesir. Yani e, Türk sanat müziği senaryo neyse Türk pop müziğinde de Sezen Aksu odur. Evet, Ekol olmuş. Herkes onu taklit etti. Herkes onu etkilendi. E, Gerçi Sezen Aksu da Ajda Pekkan'dan etkilenmiş. söylüyorsun, Evet, ilk söylüyorsun. yılları, ilk çıktığı yıl. Evet, Ama ekol olan gerçekten en çok taklit edilen Sezen Aksu oldu. Belki süperstar Ajda Pekkan ama ekol olmak da bir şey. çok. 2016 yılında sahneleri bıraktığında, son konserini İstanbul'da verdiğinde bu benim son konserim demişti. İstanbul'da vereceğim son konserim demişti. Sonra birkaç yurt dışı konseri falan da vardı önceden bağlanmış. Onları da yapıp sahneleri tamamen bıraktı zaten. E, Bırakıyorum artık demişti sahnede. Bırakma, bırakma, bırakma diye buna tezahüratlar. Sezen ayrılma, bırakma bizi filan. Yahu dedi, susun be dedi. 800 tane şarkım var dedi be. Oturur dinlersiniz o şarkılarımı dedi. Beni ne Tabii, yapacaksınız sahnede gör. Ya 800 tane şarkı düşünebiliyor musun? 800 tabii tane kimler şarkı. okumadı. Dizileri izleyen şu andaki yeni nesil her dizide mutlaka Sezen şarkısı duyuyor yani Bilal abicim. Ya ya oyuncular şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor diyoruz ama Onur Akay, Sezen Aksu nasıl kazanıyor değil mi? Teliflerden ve Tabii, tabii, dizilerle ayrıca onu arıyorlar, şarkı sipariş ediyorlar. Bir de onlara özel beste yapıyor. tabii, Uzak Şehir'de yaptı mesela biliyorsun. O Mardin'le ilgili bir tabii şarkı. biliyorum. Harika, çok güzel. Evet, Muhteşem duyguları var. E, Yani görüntüsünü de ben
son görüntüsüne de baktım. Basında çıkmış. Hayranlarını kırmamış. O kadar büyük bir star olmasına rağmen kimseyi de kırmıyor. Bazı yorumlar da var değil mi Bilal abicim? Yılların acımasızlığı falan böyle yazmışlar. Evet, onları ama ben doğal hali diyorum yani. Sokak stili çok güzeldi yani. Kendinden emin bir duruş gördüm ben o fotoğraf. Çok duygusaldır yani Sezen Aksu. Hande Çok. Yener bir kere sahnede telefon etmişti. Sahnelere dön demişti geçtiğimiz aylar. Ee, Olabilir falan demişti. Belki de bir sürpriz yapabilir. Yani bir konser turu olmaz gibi geliyor bana. Çünkü uzun süredir star olmanın sirkülasyonundan uzakta. Böyle bir duygusal kişi acaba yapabilir mi tek? Onun da stres olacak. Kedisini kaybettiğinde bile neler yaşadığını ben çevresinden duydum. Kedisini kaybettiğinde neler yaşadın tabii. Ve Tabii yani. bundan 7-8 sene evvel de köpeğini kaybetti. Bir Tabii yaz günü. bestekar ve şairdir Sezen Aksu. Yani sanatçı demek, şimdi Ajda Pekkan yorumcudur. Gerçek sanatçı Sezen Aksu'dur. Yaratıyor. Olmayan ama diğer yorumcular işte benim 75'te yaptığım şarkım, 75'te ama albüm yaptığım, yorumladığım şarkı onun adı yani. İsim de söylemiyorlar söz yazarının, bestekarının. Ama Sezen Aksu kendisi bestekar. Bir de çok kişiyi de destekledi. Vokalisti olarak olsun, Aşkın Nur Yengi'den olsun da kimler var içinde. Çok bir tam sanatçı ruhuna sahip kişi yani. Gelmiş geçmiş en değerlilerden biri bence. Evet, gelmiş geçmiş en değerlilerden biri dedin. Kedisini kaybettiğindeki dramını, yaşadığı üzüntüyü anlattın. Benim de aklıma köpeğini kaybettiğinde geldi. Bembeyaz bir köpeği vardı. Ya cinsi neydi? Çok güzel bir köpek. Böyle uzun, iri yarı. Bir yaz günü evdeki yardımcısı arabanın içinde bırakıyor onu. Ve hayvan sıcakta, havasızlıktan maalesef vefat etmişti. Çıldırmıştı ya, çıldırmıştı. Eee, Tabii, tabii, duyduğu zaman duyduğu zaman bunu ancak çıldırmıştı. köpeği olanlar anlıyor. Birisi Ya, olanlar ya, anlıyor. ya, Evet. ne yazık ki. O fotoğraf, evet, Sezen Aksu'yu gösteren o fotoğraf bugün sosyal medyada bayağı bir ilgi çekti son halini. Hayranlarını da Evet, kırmamış. Onlarla fotoğraflar çekmiş. Evet, aslında bu acımasız olan zaman değil de belki de bizim magazinde de olsun dayak sonsuz bir gençlik takıntımız diyebilir miyiz Bilal abi? Yani bence o Sezen Aksu'da yok. Takıntıya boyun eğiyor. Kendi yaşını, kendi hikayesini gururla taşıyor. Ama mesela Ajda Pekkan'da o biraz var. var, Yani var. evet sonsuz gençlik takıntısı var. O yaş takıntısı. Ama Sezen Aksu'da bence yok. Çok doğal bu. Tabii ki herkes yaş alacak. Çok da güzel yaş almış bence. Dediği de doğru. Bir sürü şarkısı var. Stüdyoda üretmeye de devam ediyor. Dizilere her yere yapıyor. Eski şarkılarını ücret alan yeni jenerasyondaki kişilere veriyor. Okumalarını izin veriyor. Yani Sezen Aksu müziğe çok hizmetler etti. Çok, çok. Sevgili Onur Akay, senin uzun süredir takip ettiğin, ilgilendiğin bir başka ünlüyle konuşalım, ünlüyle ilgili konuşalım. Banu Alkan ne oldu? Ayrıldı mı, ayrılmadı mı, evlendi mi, evlenmedi mi? Banu Alkan'ın durumu nedir? Afrodit'imizin durumu nedir? Evet, evet. Buradan Hakan'a da sevgiler, selamlar. Geçtiğimiz hafta seni de aradım Bilal abicim. Abisi Osman Alkan'la akşam yemeğindeydik kendisi. Evet, Hatta önce kahvaltıdan akşam yemeğine kadar birlikteydik. Banu ablayla sohbetler ettik. Osman abi
hadi bir işletelim Banu Alkan'ı dedi. Ben de annemin telefonu bilmediği için benimki kayıtlı. Oradan da WhatsApp'tan annemin adını değil Bülent Ersoy yazdık. Oraya da fotoğraf koyduk Bülent Hanım'ın. Oradan ben Bülent buradan arayacağım seni yazdıktan sonra da aradım. Banu'cum nasılsın dünya güzelim deyince Banu Alkan böyle biraz şaşırdı. Ama benimle Alkan abisiyle bir arada olduğumuzu bildiği için benim de bu taklidimi bildiği için tabii Banu Alkan hemen anladı. Yani evet bir de herkes kulağı kötü falan ya böyle yok sesi yok kulağı yok. Hiç öyle değil valla. Mustafa Keser benimle yarım saat Bülent Ersoy diye konuştu. Bak Banu Alkan anladı. Bülent abicim. Evet nişanlandığı dönemde de siz de o zaman ekrandaydınız, magazin yorumculuğu yapıyordunuz. Evet. Ben bazı özel haberler de çıkarmıştım onunla ilgili. Biliyorum. Nişanlandığından sonra. Sohbetler arasında abisi de bana söyledi. Ayrılmışlar. Kemal Yıldız'la ayrılmışlar. Yani şöyle ben evlendiklerini de ben duyurmuştum. Ama Banu abla televizyonda Evrim Akın'ın programında açıklamıştı. Gezmesi programında. Hatta yüzüğünü de göstermişti. Göstermiş. Ama gelinlik seçtim. Gelinlik hazırlanıyor. Düğünü sonra yapacağız. Fark ettiyseniz düğün olmadı. Demek ki Banu ablanın kafasında şey vardı. Aslında nikah da olmamış. Öyle yani mi? Banu Alkan henüz hala hayatında hiç evlenmemiş durumda yani. Zaten ben 65 yaşında ilk evliliğini yaptı diye. Evet. Banu Alkan 1 Nisan 1958 doğumlu yazıyor. Bakarsanız arama motorunda. Evet. Hatta ben seneler önce de yaşıyla ilgili bazı açıklamalar yapmıştım. Fakat öğrendim ki Osman Alkan 1960 doğumlu abisi. Evet. Bizimle her şeyi gördüm. Banu Alkan 1962 doğumlu. Yani orada yaşı yanlış. Çünkü o Yugoslavya, eski Yugoslavya, şimdi Hırvatistan mı oluyor artık? Yugoslavya'dan. Ya bir kısmı Bosna Hersek oldu, bir kısmı Hırvatistan, bir kısmı Makedonya. Evet. İşte Dubrovnik kentinde dünyaya geliyor. Bosna. Oradan da oradan da ailesiyle birlikte işte 66 yılında bizim buraya yerleşmişler. Edremit'e. Evet. Gelirken yaşını büyütmek almışlar. Bütün kardeşlerim. Büyütmek zorunda kaldı. Yani Banu Alkan'ın yaşı internette görülen. Evet. Ben onun gençliğini yani en az 4 yaş büyük görünüyor Banu Alkan. Daha yaşı küçük. Ben de Banu Alkan'ın takıntılı falan düşünüyordum ama dedikleri doğruymuş yani. Hepsi. Evet. Onu da ben belirteyim dedim. Biliyorsunuz Gürbüz Hanifi ile de hiç gelmedi. Birlikte oldular uzun süre. Hande Erçel, Hakan Sabancı ile birlikteyse Banu Alkan da Gürbüz Hanifi'deyken öyle bir hayat yaşadı. Dünyanın her yerinde ona neler aldırdı, nereleri getirdi, neler yaşadı. Neler hep anlattı abisi. Kendisi de. Çok yani özel bir hayatı vardı. Kraliçeler gibi. Demek ki burada bazı sorunları o da kendisi de gördü. Ben de zaten anlatmıştım. Ama evlenmemiş. Fakat ayrıldılar. Yani diyemiyoruz evlenmediği için. Diyemeyiz. Ayrıldı. Yani artık arada değillermiş. Ben onun abisinden öğrendim. Banu Alkan'ın ben gençliğini hatırlıyorum. 17-18 yaşındayken dergilere poz verirdi. O zamanlar magazin dergileri çok fazlaydı Türkiye'de. Dergilere poz verirdi. Çok güzel bir genç kadındı. Çok güzeldi ama. Adı Yaprak'tı o zaman. Takma isim Yaprak kullanıyordu. Yaprak takma isim poz verirdi. Sonra dediğin gibi Gürbüz Hanifi ile tanıştıktan sonra Gürbüz Hanifi Türkiye'nin en zengin insanlarından biri. Ona çok güzel kraliçeler gibi bir hayat yaşatmıştı.
evlenmediler. Çünkü Gürbüz Hanifi uzun yıllar evli kaldı. Evliydi yani Banu Alkan'la çıkarken. Sonra da Banu Alkan istemedi evlenmeyi. Adam vefat edene kadar birlikte yaşadılar. Banu Alkan çok Vallahi özel. çok değişik, Pardon. değişik bir insan. Yani Çok. nasıl öyle sevgilileri falan olmuyor. Sadece aşk yaşarsın. Her az kişi hayatına girmiştir. Onu yakından tanımak lazım. Çok zeki zaten. Magazini bu yaşta onun janrısı, onun e, yıllarına baktığımız zaman işte Oya Aydoğan rahmetli, ikisi de Allah rahmet eylesin. Harika, Hülya Avşar biraz daha e, başka bir kadın sanki. E, bir iki kişi daha vardı herhalde değil mi? Tabii Serpil. Evet. E, evet. Yani hiçbirini de göremedik. Banu Alkan kadar magazinde hala reklam yani. Tabii. Banu Alkan bambaşka. Canım. Peki sevgili Onur Akay, Güllü konusunda bugün ilginç gelişmeler yaşandı. Şarkıcı Güllü Allah rahmet eylesin bir kez daha. Vefatıyla ilgili olarak Güllü'nün toksikoloji raporu yayınlandı. Yani Evet. vücudundaki zehirli ya da yabancı maddelerin bulunup bulunmadığını gösteren rapor Tabii. yayınlandı. Bu laboratuvarlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laboratuvarlarında yapılan resmi bir inceleme sonucunda ortaya çıkarılan bir rapor. Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu açıklandı. Bu çok yüksek bir oran. Ben uzmanlara sordum. Bu dediler ki alkol zehirlenmesi gibi bir şey. Vücudun tolere edebileceği sınırların çok üzerinde bir düzey. Denge kaybı, refleks kaybı, bilinç bulanıklığı bayılmaya kadar götürür. Yoğun bakıma kaldırılabilir. Hatta zehirlenmeden dolayı, alkol zehirlenmesinden dolayı ölebilir de. Fakat dediler kişiden kişiye de Değişir. değişir. Yani Güllü tabii daha evvelden de alkol zehirlenmesi yaşamış ve alkolle çok içli dışlı olduğu için o biraz tolere edebildi ki hani alkolden Tabii. alkolden e, tuvaletten çıktığı zamanki görüntüsünde mesela şöyle sarhoş falan bir insan gibi değildi değil mi? Dümdüz yürüyordu. Ama o sırada vücudu zehirliymiş mesela bakıyorsun buraya. Senin dediğine geliyoruz yani. Sen başından Tabii. diyorsun ki Onur Akay Güllü'ye kimse bir şey yapmadı. O kendi dengesini kaybetti, düştü. Ne diyorsun bu rapordan sonra Onur? Ben Bilal abi zaten denge kaybını açıkladım hemen. İlk Evet. yayınında konuştum zaten. Evet. İkimiz hafta oldu. Cumartesi günü yaptığımız yayında konuştuk sanırım. Sonra da denge kaybı yaşadığını, fotoğraflarını da köşe yazımda yazmıştım. Ama Bilal abicim e, Güllü hemen hemen her zaman öyle alkol alıyordu. Yani Evet. aldığında da bak o promil çıkar yani. Fakat denge kaybı 1,5 ay önce falan yeniden yükseltti. Onunla birleşince daha da kötü oldu tabii. Daha diyor. E, Oğlu da açıklama yaptı bugün sabah. Yaptı. Neler oluyor hayatlarına bağlandı. Bütün cevap verdi. Ben zaten hep hemen hemen aynı şeyleri söyledim. Çıktığım bu konuyla ilgili tuttuğum yerlerde de sizin programlarınızda. Yani hiç kesinlikle bir nasıl intihar zaten değil, cinayet değil. E, Bir kaza, yerin kaygan, Güllü'nün o temizlik hastalığı derece evi işte her yerini Arap sabunuyla sabunlatması, başka şeyler de kullan daha da kayganlaştırıyormuş. Evet. Yani ki alkol sağlığa zararlı ve çok yüksek promil. Bir de bu yükselden rahatsızlık demek ki taraftaydı.
Evet. Zaten belinde de yoktu hiçbir şey öyle. Sadece belinde, ben onu da söyledim. Sadece bacağında olduğunu söyledim. Bugün oğlu da açıkladı. Oğlu da sadece belinin yanlış kaynağını söylüyor o trafik kazasında. Kazasını da komşusu olan kendi asistanı dedikleri Çiğdem Hanım herhalde. Onunla da yapmadı. Başka bir şimdi bazı işte şeyler de öğrendim yani. E, Savcılık da, aile de şikayetçi oluyor. Evet. Savcı da tahkikat başlayacakmış. Çünkü yanlış bildirenler oldu ve yanlış beyanlar oldu. Zaten bunu e, e, çözecektir kesinlikle. Değil mi kolluk kuvveti? Mümkün mü çözmemeleri? Savcı bir şüphesi olsa şimdiye kadar çok tutuklama olurdu, altı olurdu. Hiç Gözaltı var diye bugün sosyal medyada böyle bir iddialar dolaşıyor. Yeni gözaltılar oluyor filan şeklinde. Ama böyle bir şey olsa zaten açıklama yapılır değil mi? Yani tabii, şüpheli bu şüpheli tabii şeklinde. avukatları açıklar. Evet, Hiçbir göz yok Bilal abicim. Zaten e, düşmende anlaşılıyormuş. Her durumdan, vücudundakilerden dahi atılıp atışılıyormuş. evet. Biri iterek atarsa başka türlü, kendi dışı başka türlü oluyormuş. Yani zaten yok. Kızı, arkadaşı kızı saklar mı? Bu bir anne. Yani zaten oğlu ispat etti. Diğer komşusu kamerada görünüyor. İçeriye yani Biz evde içeriye yoklar. girmiyor bile. Evet, evde yok. Evet, Uykudan kalkıyor, aşağı koşmaya başlıyor. evet, Yani başka açık teras var. Bir tanesi kapalı, bizim teras. Yanımız da bizim mesela kapalı. Ama bizim aramızda duvar var. Onlarınkinde cam varmış. cam varmış. Burası Evet, şurada bizim duvarımız var yan terasla Bilal abicim. Onlarınkinde cam varmış. Yani zaten e, kızlar bağırarak indiği zaman ilk olay yeri inceleme girmiş, kapıyı da kapatmışlar işleri bitince. O kapıda açılmıyor. Yani zincir çarşılar bile açılmıyormuş. Komşudan izin alarak geçip oradaki camı kırıp içeriye gidiyor oğlu. O ilk girende kamera kayıtlarında görülüyormuş. Camı kırarak oğlu girip kapıyı açıyor, yani kapıyı açmak için. Annesini morga götürdükten sonra, geldikten sonra işte oradan birinin girmesi için de yan komşu, yani asistanı değil, bir yan komşu var. E, Yan komşudan izin alması lazım. İşte her türlü şeyden bir çıkardılar. Orada kaydı da tamamı alınmış. Kimler girmiş, kimler girmemiş. Bahçeye giriş 2 tane ama kapıdan bir tane kapısı var. Yani bahçeye 2 yerden, bir kapısı da yok yani. İşte bunun gibi yanlış şeyler söylediler. Tabii şikayetçi olmakta haklı yani. Acılarını yaşatmadılar. Ama bu cinayet büro da sonradan dahil oldu. Bütün basında her yazdı. O mesela bizim de hala dinlemedik biz aslında Bilal abicim o ses kayıtlarının. Hep öncekilerin hepsinde yapay zeka vardı. Yapay zeka aralara sesler koymuş. Sosyal medyada işte prim yapmak isteyen YouTuber olsun, ne bileyim fenomenler olsun, bu teknik işleri bir ara annem atladı ya da işte anneme attı gibi şeyler eklemişler. Hiçbiri yokmuş. evet. Onur Akay bu cinayet değil demişti. İlk konuştuğumuzda, ilk canlı yayında Şarkıcı Güdür'ün vefatından sonra. Gelişmeler de şimdi onu doğruluyor. Aynı çizgide devam ediyor ve Onur Akay'la bu konuyu konuştuk.
Aslında çok geniş bir konu. Daha da konuşmak isteriz ama mesajlarınızı görüyorum. Afra Saraçoğlu, Mert Annesine Ramazan çok Demir'le bağlı. ilgili. Evet. Annesine çok bağlı. Yani onun mümkün değil öyle bir şey. Başka da kimse yok zaten. Başka da kimse yok. Ama Yapmış olsa hiç saklar mı ölümü bu Bilal abicim, değil mi? Yani sultan dedikleri annesi sultanı mı koruyacak? Mümkün yani öyle bir şey olmuş olsa. İkisi birbirinin yanında zaten. İşte Güllü abla da demek ki orada ayağı da kaymış olabilir. Belki de var. Belki de kızıyla oraya alçak yere oturdu. Her şey olabilir. Çok Sultan'ın bunu iddia edenler kızıyla Sultan'ın işbirliği yaparak cinayet işlediğini iddia ediyorlardı. Böyle şeyler de yani çok çeşitli iddialar vardı ama şu çıkan raporlar ortaya çıkan bu raporlar otopsiyle ilgili gelişmeler olayın kızın ve oğlunun anlattığı gibi olduğunu gösteriyor. tabii Ancak yine de sultan inanmıyor. İnsanlar yine de inanmıyor. inanmıyor. Evet, Yine de bana da tepkiler inanmıyorlar. geliyor. Ben onları aklamaya çalışıyormuşum. Bir sürü yorum geliyor Bilal abicim. Tabii. Sadece Ee, burada sana gelen yorumlar değil, sosyal medyada hala bu toksikoloji raporunun altında da uyduruyorsunuz. O raporu kim yapmış falan diye bir sürü böyle yorumlar geliyor. Bakalım göreceğiz. Peki Afra Saraçoğlu ne güzel Fransa'da ne kadar büyük ilgi gördü değil mi onu? İzledin mi videoları, evet, gelişmeleri? hepsini izledim, fotoğraf gördüm. Hatta bir yabancı Afra için son belki düşmüştür. Haber çıkmıştır. Ben konuştuğunu bilmiyorum ama çok güzel şeyler söylemiş. Hande Erçel için de söylemiş herhalde. Onu daha tam okumadım ama duydum. Evet. Fakat bence Türkiye profilini temsil ediyor Afra Saraçoğlu. Evet. Tarzıyla, kişisel tarzıyla. Yani Türkiye'nin Bilal abicim Türkiye'nin Batı ile estetik ve kültürel bağlantısını güçlü bir şekilde vurguluyor bence Afra Saraçoğlu. Ne güzel söylüyor. De öyle. Evet. Yani sanatçıları, oyuncuları sadece yerel değil ki Bilal abicim. Trendleri de yakından takip ettiklerini gösteriyorlar oraya. Kendi yorumunu katıyor yani hepsi. Bu da Türkiye için çok önemli. Yani ben çok takdir ettim. Tebrik ediyorum Afra Saraçoğlu'nu. Mert Ramazan Demir de dizi ekranlarda olacak. Bir dakika. Mert Ramazan Demir hangi diziye başlıyor Onur? Şimdi dizinin ismini öğrenemedim. Bir dizi yine OGM'den başlayacak. Mert Ramazan Demir'in da böyle bir senaryo bulmuşlar. Onu duydum. Senaryo çok iyiymiş. Kesin değil ama yani kaynakta çok dağlar. Miray Daner'le yine. Yine Miray Daner'le mi oynayacak? Evet. Bu şimdi bizim oynamasınlar ya. Oynamasın Miray'da. Afra ile oynasın ya. Ama tabii Afra artık abisinde. Bu sezonda yeniden ikisini oynat. Belki şimdi yeni bitti dizileri. Olmayabilir diye diyor yapımcılar. Filmde oynatacaklar daha sonra. Yani bu bitince yazın çekebilirler belki. Çünkü bir senaryosu okudular ve okumaya devam ediyorlar. Karar da verildi. Dizinin çekimlerine göre ayarlarlar. Ama bu şeye düşünmüyorlar. Bu platformlara düşünmüyorlar. Perdeye yani beyaz perdeye film yapacaklar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan diye. Plan öyle. Ama şimdi dizilere de hemen böyle senaryo, çok iyi bir senaryo buldular ki Mert Ramazan Demir'de Afra Saraçoğlu'nu da ikna ettiler. Dizisine girdi. Evet. Tatil hayal mi oldu diye sordum iyi bir kaynağa. Şimdi Paris'te gelince Afra Sete
Mert Ramazan Demir sete çıkıyor ama yok, gelecekler mutlaka duydum ben. Kısa da olsa, bir iki gün olsa Mert'in evine gelecek. Buraya da uğrarlar, annesinin evine de eminim. Sonra da işlerine başlarlar. Ama görüşüyorlar. Paris'e gittiği zaman e, Mert Ramazan Demir'i görüntülü arayıp ona göstermiş. Bir dakika. Mert Ramazan Demir benim dizi zamanında bilgiler aldığım kişiyi anlatıyor. Bu şimdi ne olduğunu söyleyemem de ben de ondan da onu da öğrendim. Yani bir görüntülü WhatsApp araması yapılmış. Şimdi birkaç konuyu peş peşe anlattığı için Afra ve Mert konusunda sevgili Onur Akay hepsi bomba haberler. En son önceki söylediğiyle karıştı. Şimdi bunu tekrar söylemesini rica edeceğim. Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası'na gittiğinde Paris'te Mert'i ne yapmış? Bir daha lütfen. Görüntülü olarak WhatsApp'tan görüntülü olarak sevgilisini aramış. Evet. Ne göstermiş? Evet. Ne göstermiş ona? İşte o konuyu şimdi canlı yayında ben orayla ilgili bir şey herhalde diyelim. Hem de zaten görüşmüşler. Hem de orayla ilgili bir şey kendisine böyle göster. Belki Mert merak ediyordu. Demişti. Artık söyleyemeyeceğim ama ben de bunu hani siz bilirsiniz benim kaynağımı. Dizi zamanında ben bilgiler alırdım kendisinden. O öğrendim yani bunu. Tatile de diziye başlasa da tatile geleceklerini çok daha sağlam kaynaktan öğrendim. Bir iki gün olsa da bu tarafa geleceklermiş. Set başlasa bile. Asos'ta Mert'in satın aldığı yeni eve tatile gelecekler diyor Evet. Onur Akay. Peki burada ben bizi izleyenlere sormak istiyorum. Bizi izleyenlere Onur Akay'ın şimdi söyleyemem dediği konunun ne olduğunu tahmin ediyorlar mı? Onur Akay dedi ki Yok, onu edemezler. Aşkla ilgili falan değil. Yine de yorumları bekleriz. Afra Saraçoğlu sevgilisini Mert Ramazan Demir'i Paris'ten görüntülü aramış. Ne gösterdi acaba? Ve ona bir şey göstermiş. Paris'ten bir şey göstermiş. Ama Onur Akay diyor ki ne gösterdiğini ben söyleyemem diyor. Fransa'ya ait bir şey gösterdi diyor Paris'e. Orada gördüğü bir şeyi gösterdi diyor. Oradaki biriyle ilgili de olabilir. Nasıl? Öyle söyleyeyim. Nasıl? Orada bulunan biriyle, bir ünlüyle ilgili olabilir Bilal abicim. Orada bulunan bir ünlüyle. Yani evet. bir ünlü bir detay da. Diyebilirim, evet. İsim vermediğimiz için o yani bir şey varmış onların aralarında herhalde konuştukları ki göstermiş. Yabancı star, Türk star değil, işte biraz değişik bir şey. Bir kıyafet mi bu? Bir kıyafet mi? Gelinlik olabilir mi? Mesela bir takipçi gelinlik. Öyle olsa söylerdi. Değil. Evet. Değil diyor evet. ya. Öyle değil olsaydı söylerdim onu. Değil diyor ya. Onur Akay bunu söylemiyor. Onur Akay ben de tahmin edebiliyorum şimdi ama ben de söyleyemem. Ben de söyleyemem. Tahmin ediyorum. Ben de canlı yayın bitince size söylerim Bilal abicim. Onur Akay gündemi salladı. Bu çok enteresan bir gelişme değerli dostlar. Şimdi böyle bir şey insanın aklına bir anda gelmez. Burada bir takipçi yazıyor. Onur Akay diyor bunu nerede görmüş, nereden biliyor bunu filan diyor. İnsanın aklına böyle bir şey konuşurken gelmez. Gerçekten böyle bir şey yaşanmadıysa, Onur Akay'a bunu anlatmadılarsa, Onur Akay bunu rüyasında mı gördü söylüyor şimdi. Siz de yani aşk olsun. Aşk olsun. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmez ya. Çok çarpıcı bir şey söyledi Onur Akay. Dedi ki Afra Saraçoğlu Paris'te bir şey gördü ve Mert'e bunu görüntülü olarak arayarak gösterdi. Ama ne olduğunu ben söyleyemem diyor. Peki. Ya ben söyleyeceğim be. Ben yine de söyleyeceğim ya. Söylemeyeceğim. Biliyorsun acaba? Yok bilmiyorum da söyleyeceğim. Tahminimi söyleyeceğim. Acaba bu gösterdiği oyuncunun, yabancı starın mesela göğüsleri çok iriydi de
Ben de böyle silikon yaptırır mı ister misin dedi mesela sordu. Söyleyemeyeceğim bu muydu? Bu muydu acaba? Yok yok, böyle bir şey değil ama yani nasıl söyleyeyim? Bunun gibi hani söyleyecek bir şey böyle. Kendi aralarında olan bir şeymiş. Berk de tabii bir erkek arkadaşını anlatıyor yani. Başka bir konuyla ilgili bu yeni diziyle ilgili bilgi almak için öğrendim. Yani onunla tesadüf oldu. Yoksa ben nereden bilecektim? Tabii canım nereden bilecekti ya? Zaten kim olduğunu sen biliyorsun Bilal abicim. Biliyorum. Bir kere kandırmıştı ya diye o kaynak. İsim zaten o zaman vermemiştik. Hiçbir zaman de tahmin edenler oluyordur kesin. Tahmin edenler oluyordur ve Onur Akay'ın söylediği çok ince bir detay. İkisi de çok yoğun ama Mert'in dizisi bitiyor. Bugün son gün müydü sette? Değerli takipçiler. Yarın Murat Saraçoğlu'nun çektiği diziyle ilgili tarihi öğrenirken belli olacakmış yayınlanma tarihi. Yeni dizi mi? Kenan İmirzalıoğlu'yla oynayacağımı. Yeni dizi mi? Pera. Önce yani şeyde oynayacak olan platformda. Pera dizisi. İnşallah yakında yayınlanır da hasret gideririz. Afra Saraçoğlu'nu sevenler onu ekranda izlerler. Evet. Zaten ikisi de aynı anda sanırım dizileri başlayacak ikisinin televizyon. Ondan sonra ikisi de ayrı ayrı setlerde ya Bilal abicim. Evet. Şimdi aşkları başladığı zaman sette beraberler hem akşam beraberler çok aşırı beraber olunca sorunlar yaşanabiliyor. Bence birazcık ayrı olmaları çalışırken ayrı setlerde olup akşam buluşurlarsa bu daha da iyi gidecek bu sefer. Şimdi daha iyi olur diyorum ben bu senenin. Öyle mi? Gündüz birbirlerini özlesinler diyorsun. Tabii. Hem 12 saat çekimler hem işte karavanda hem evde. Yani çok fazla olmak da iyi değil. Biraz ayrılmak lazım ki kavuşunca bir tadı olsun. Ayrılıkları olmasa kavuşmaların tadı olmaz zaten. Doğru söylüyorsun sevgili Onur Akay. Ağzından bal damlıyor sevgili Onur Akay. Onlar hiç ayrılmasınlar. Hep kavuşsunlar birbirlerine. Hep kavuşsunlar. Onurcuğum çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığın için. Zaten Leo da beni çağırıyor. Sesi geliyorsa. Leo'nun sesi geliyor. Aynen. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese teşekkürler, sevgiler. Daha da güzel haberlerle huzurlarınızda olacağız. Bilal Özcan TV'de. Cumartesi akşamı görüşmek dileğiyle herkese sevgi gönderiyorum. Güzel haberlerle olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Sevgiler. Sağ olun. Değerli izleyenler iyi ki varsınız. İşte güzel bir yayın daha sona erdi. Onur Akay'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii izlediğiniz için. Ben saat 20'de yeni bir yayın açacağım. Yine bir canlı yayın yapacağım. Biraz evvel konuştuğumuz Çeşme'de 2 yıl önce kaybolan ve o günden bu yana izi bulunamayan pırıl pırıl 19 yaşındaki bir evlat Veli Eren Atay'ın annesiyle canlı yayın yapacağım. Ne ölüsüne ne dirisine ulaşılabildi o pırıl pırıl çocuğun. Veli Eren'in annesiyle neden, niçin, nasıl sorularına cevap bulmaya çalışacağız. Saat 20'deki o yayınımıza, bir saat sonraki o yayınımıza hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, sevgiler.